Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yeni başlayanlar için kolay ve hızlı birkaç gün içerisinde tamamlayabileceğiniz tığ işi, atkı, boyunluk ya da dikdörtgen şal olarak kullanabileceğiniz desen yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım. Tığ işi boyunluk deseninin genişliği 35 santimetre, uzunluğu ise yaklaşık 1 metre 10 santimetre arkadaşlar. Burada en son yapacağınız çiçekleri, farklı renk kombinleri kullanabilir. Buraya sabitleyebilirsiniz ya da farklı çatal iğneler ile diğer aksesuarlarınızda da kullanabilirsiniz. Şalın yapımında 2 adet batik iplik örmeniz için yeterli olacaktır arkadaşlar. Ve ikinci batik iplikten kalan ip bu kadar. Şu şekilde şalımızın da görünümüne bir bakalım. Görmüş olduğunuz gibi renk kombinleri de gayet güzel oldu. Hazırsanız haydi vakit kaybetmeden şalın yapılışına başlayalım. Atkı boyunluğun yapılışında Alize Angora Gold batik iplik kullanacağım arkadaşlar. 100 gram ve 550 metrelik bir ip. Aynı rengi kullanarak örmek isteyen arkadaşlar için renk ve lot numarası bu şekilde. Dilerseniz tek renk ipliklerle de örebilirsiniz. Tığ numarası olarak ise 3 milimetre tığ kullanacağız. Ve boyunluğun yapılışına ilk düğümü attıktan sonra çok sıkı olmayan 100 zincir yaparak başlayalım. Evet, 100 adet zinciri yaptım ve yapmış olduğumuz bu zincirin santimetre olarak ölçüsüne de bir bakalım. Görmüş olduğunuz gibi tam olarak 45 santimetre. Şu şekilde göstereyim. Sizlerin kullanmış olduğu ip kalınlığına ve tığ kalınlığına göre buradaki santimetreye uygun zincir sayısı değişebilir arkadaşlar. Yapmış olduğunuz bu ilk zinciri 44 ya da 45 santimetre olmasına özellikle dikkat edelim. Ve yapmış olduğumuz bu zincir boyunluğun genişliğini göstermektedir. Şu şekilde yarım ikiye katladığımız zaman üstte kalacak olan 2 zincir, boyuna gelecek olan kısım, alt taraftaki alan ise omuzlara dökülecek olan kısmı göstermektedir. Ona göre bir genişlik ayarlayabilirsiniz. Ve 100 zinciri yaptıktan sonra ikinci zincirden başlayarak sıra sonuna kadar yapmış olduğumuz tüm zincirlerin içerisine sık iğne yapalım. Sıra sonuna kadar yan yana sık iğneleri yaptım ve ikinci sıraya geçerken aynı zamanda boyunluğun püskülünü yapacağız ve püskül uzunluğunu yine istediğiniz zincir kadar ayarlayabilirsiniz. Ben toplam 16 zincir yapacağım. Ve 16 zinciri yaptıktan sonra ikinci zincirden başlayarak yan yana toplam 15 sık iğne yapalım. Ve ilk zincire 15. sık iğne yaparak bu şekilde püskül çalışmamızı yapmış olduk. Püskülün de uzunluğunu sizlere göstereyim. 16 zincirden oluşan yapmış olduğumuz 15 sık iğne, görmüş olduğunuz gibi 6 santimetre. Ve şimdi alt sırada yapmış olduğumuz sık iğnelerin arka ilmeklerini kullanarak sıra sonuna kadar sık iğne yapacağız.
Ve sıranın sonuna geldiğimiz zaman son 2 tane ilmeğin de arkasından sık iğneyi yapalım. Üçüncü sıraya geçerken sıranın başında yapmış olduğumuz püskülün aynısını tekrar edeceğiz. Ve ikinci sıradan itibaren her sırada desen kendisini tekrar edecek. Tekrar 16 zincir yapalım püskül için. Ve ikinci zincirden başlayarak yan yana 15 sık iğne yapalım. Beşinci sık iğneyi yaptıktan sonra alttaki sık iğnelerin arkalarından sıra sonuna gelene kadar sık iğne yapmaya devam edeceğiz. Ve deseni oluştururken püsküllerdeki sık iğne sayısına özellikle dikkat edelim. Eksik ya da fazla yapmayalım. Yoksa buradaki boyunluğun ana gövdesinde yamulmalar olacaktır. Sıra sonuna kadar arkadan sık iğneleri yapmaya devam edelim. Üçüncü sıranın sonuna yaklaşırken özellikle buraları tekrar göstermek istedim. Son sık iğnelerin de arkalarından sık iğneleri yapalım. Kesinlikle yapmış olduğumuz püskülün üzerine sık iğne yapmaya devam etmeyeceğiz arkadaşlar. Bakın buradaki son sık iğneye dikkat edelim. Alttaki sık iğne ile aynı hizada olması gerekiyor. Püskülü bırakıyoruz ve yeni zincir buradan başlıyor zaten. Tekrar dördüncü sıraya geçerken 16 zincir ile püskül yapacağız. İkinci zincirden başlayarak yan yana toplam 15 tane sık iğne yapalım. On beşinci sık iğneyi yaptıktan sonra gelen sık iğnelerin arkalarındaki tek kanadı alarak sıranın sonundaki püsküle gelene kadar yan yana arkadan sık iğneleri yapmaya devam edeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi püsküller bu şekilde oluşmaya başladı. Dördüncü sıranın sonuna yaklaştım. Son birkaç tane sık iğnenin de arkasından sık iğneleri yapalım. Ve bakın burada sık iğne bitiyor. Alttakiyle aynı hizada zincire geçmiyorum. Ve dördüncü sıranın sonuna geldiğimiz zaman her sıranın sonunda zincir ve püskül yaparak bir sonraki sıraya başlıyoruz. Bakın hem sıranın başında püskül olmuş olacak hem de sıranın sonunda püskül ile boyunluğu yukarıya doğru kaldırmaya devam edeceğiz. Şimdi 16 zincir. Ve ikinci zincirden başlayarak yan yana 15 sık iğne. 15 tane sık iğneyi yaptıktan sonra boyunluğun gövdesini oluşturan sık iğnelere geldiğimiz zaman arka kanatlardan sık iğne yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Ve bu şekilde istediğiniz atkı uzunluğu olana kadar deseni yukarıya doğru yükseltmeye devam edeceksiniz. Ve videonun da başında gösterdiğim gibi bu şekilde ikiye katladığımız zaman her iki kenarda da püskül çalışmasını yapmış olacağız. Şimdi yukarıya doğru istediğiniz uzunluk kadar deseni yükseltmeye ve her sırada desen tekrar ederek yapmaya devam edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, boyunlukta istediğim uzunluk olana kadar bu şekilde deseni yükselttim ben. Ve renk kombinleri de görmüş olduğunuz gibi gayet güzel oldu. Ve en son uzunluğa ulaştıktan sonra burada yapmış olduğumuz her iki taraftaki püskülleri ve
boyunluğun tamamını ütünün buhar yardımıyla düzelttim arkadaşlar. Daha dökümlü ve daha güzel olması adına artık boyunluğumuz kullanıma hazır vaziyette. Dilediğiniz şekilde dikdörtgen şal olarak da kullanabilirsiniz. Boyunluk ya da atkı olarak da kullanabilirsiniz. Şu şekilde ikiye katladığımız zaman model kendisini daha net bir şekilde gösterecektir. Ve daha önce kanalımda yapılış aşamalarını anlatmış olduğum deniz yıldızı çiçekleri kamera arkasında ördüm. Bunları da uç kısımlara dikebilirsiniz ya da çatal iğne ile sabitleyebilirsiniz arkadaşlar. Buradaki ara mesafe genişliğini istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Bu alanı daha kısa ya da bu şekilde daha uzun yapabilirsiniz. Tek bir çiçek de dikebilirsiniz. Bu şekilde 2 tane çiçekle de kombinleyebilirsiniz. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.